Hadi sünnetten bahsedelim. Ben şimdilik de erkekim. Hayır, sen şimdi yarım erkeksin, kesilince tam erkek olacaksın. Olmaz, ben şimdi tam erkekim. Ne zaman kesiliyor, yapım oluyor. Sırası. Hadi sünnetten bahsedelim de sünnet derken? Sünnetten kastettiğim rutin çocuk sünneti. Bu yayınlar boyunca sünnetin tüm yönlerine eğilmeye çalışacağım ama çıkış noktam tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'de çocukların düzenli olarak sünnet ediliyor olması. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sünnet oldukça tabulaştırılmış bir konu. O yüzden ben dahi eş dost sohbetlerinde nadiren bu konuyu açma şansı buluyorum. Ama inanın üzerinde konuşuldukça genişleyen ve bir sürü farklı bakış açısını da beraberinde getiren bir konu. Yani tabii konuşulursa. Benim için ideal olan tabii ki insanların bir araya geldiklerinde bunu yüz yüze konuşabilmeleri. Çünkü internet ortamında insanlar olumlu olsun, olumsuz olsun gündelik hayattaki tepkilerinin bir 1000 katını falan veriyorlar. Çünkü buralarda yaratılan başka bir kimlik var ve insanlar hitap ettikleri kişinin kendileri gibi bir insan olduğunu unutabiliyorlar. Oysa normalde hani böyle karşı karşıya konuştuğunuz bir arkadaşınıza sünnet konusunu açtığınızda böyle size hakaret ederek hayatı boyunca sizinle bir daha hiç konuşmamak üzere yanınızdan kalkıp gitmeyecek. Gündelik hayatta da ben bu konuyu açtığımda çevrem hani öyle mi çok ilginçten yeter bak Allah'ın adını verdim yeter artık geç şu konuya uzanan bir skalada böyle tepki gösterebiliyorlar. Kadın olsun ya da erkek olsun insanlar özellikle Anadolu insanı genelde sünnetten bahsederken rahatsız hissediyor. Sıkça aldığım karşılıklar ise kadınlarda evet yani bence de yapılmasın, erkeklerde ise hani yani sünnet oldum ama bir sorunum yok çok şükür tepkisi, sanki sünnet sonucu oluşan komplikasyonlardan bahsetmek istiyormuşum gibi. Oysa konu yalnızca sünnet. Fakat bence de yapılmasın diyen kadınların ileride çocuk sahibi olduklarında bu görüşlerini ne kadar savunabilecekleri bir soru. Hani eşlerini ikna edebilecekler mi ya da doktorların karşısında durabilecekler mi? Öte yandan sünnetliyim, gururluyum ya da sünnetliyim ve bu konunun üstüne bir daha hiç düşünmek istemiyorum diyen erkeklerse bambaşka bir konu. Konu ilerledikçe bütün bu başlıklara değineceğim. Benimle kalın. Sünnet konusundaki görüşümü açıkça ifade edeyim. İnsanlara sünnetten bahsederken durduk yerde konuyu pipiye getirmek ya da işte ortamda hararet yaratmak, ilgi çekmek, aman ne kadar da değişik bir bakış açısı falan diye prim yapmak gibi bir çabaya girmiyorum tabii ki. Bu benim için oldukça kişisel bir konu ama konu ben değilim. Konu sünnet. En basit haliyle herkesin sünnet olup olmamaya kendisinin karar vermesi gerektiğini savunuyorum. İnsanların sünnet olmaya karar verme haklarının teslim edilmesi gerektiğini savunuyorum. Ve elbette 0 yaşındaki ya da 10 yaşındaki bir çocuktan operasyonun eğrisini doğrusunu düşünüp bu kararı sağlıklı bir şekilde almasını bekleyemeyiz. Tabii ki çocukların sağlıklı yetişmeleri için büyüyünceye kadar onlar hakkındaki kararları yetişkinler alıyor. Ne yiyeceklerine, ne giyeceklerine, ne zaman yatıp ne zaman kalkacaklarına kadar her şeyin kararını çocuğun bakımını üstlenen kişiler alıyor. Ancak tüm bunların arasında geri dönüşü olmayan tek bir karar var. Doğru bildiniz. Sünnet. İnternete baktığınızda sünnet için penisin ucundaki fazla derinin alınma ya da çıkarılma uygulaması gibi tanımlara rastlarsınız. Bu tanımlamalarda beni rahatsız eden bir sürü nokta var. Mesela bir kere
Fazla deri, işte penisin ucunu kaplayan deri denir ama dosdoğru penis derisi denmez. Ayrıca işte alınma, çıkarılma falan gibi tabirler kullanılır. Sanki operasyonda hiç kan akmıyor ya da işte derinin dikilme ya da yakılması söz konusu değilmiş gibi. Hani alınma, çocuğun gözünden çapak almıyoruz, ameliyat yapıyoruz. Sünnet ister dini ister geleneksel nedenlerle yapılsın, yapılan işlemin adını doğru koymamız gerek. Çocuğun cinsel organının kesilmesi. Türkiye'de tabii bu ağırlıklı olarak erkek çocukları için geçerli. Yani neyse ki ülkemizde kadın sünneti yok ya da hani rutin bir uygulama değil. Ama şunu da unutuyoruz ki erkek çocuklarının da kız çocukları gibi bir müdahaleye maruz kalmadan büyüme hakkı vardır. Erkek çocuklarının bedenleri de kız çocukları gibi doğuştan hatasız ve doğaldır. Bu yüzden bizim yetişkinler olarak onların bedeni üzerinde bir değişiklik yapmamıza gerek yoktur. Hashtag benim pipim benim kararım. Ve sünnet yanlıştır dediğinizde bu görüşe çıkan birkaç kurum olabilir. Mesela aklıma ilk gelenler din, devlet, toplumun ezici çoğunluğu ve tabii ki sevgili tıp bilimi oluyor. Şimdi yavaş yavaş tıp otoriteleri özellikle Türkiye'nin batısındaki ülkelerde sünnete böyle hani zorunlu değil ama işte isteyen yaptırsın diyor. Yani bu görüş yavaş yavaş benimsenmeye başlandı. Ancak bu kurumlarının hiçbirinin yakın vadede hatta önümüzdeki birkaç 10 yılda fikrini değiştirmesini bekleyemeyiz. Peki kim fikir değiştirecek? Anne babalar fikir değiştirecek. Sünnetin norm sayıldığı ve herkesin doğal karşıladığı bir toplumda doğup büyüdüğünde insan herkesin kendisi gibi olduğunu varsayar. Ama mesela dünyadaki erkeklerin %80'i sünnetsiz. Yani bu durum bizim için istediği kadar normal, doğal, böyle olması gereken bir durum sayılsın. Aslında erkek sünneti konusunda dünyada azınlığız. Sünnet pek çok nedenle yapılabiliyor. Bunların başında tabii ki dini ve kültürel nedenler geliyor. Toplumun çoğunluğunun Müslüman ya da Yahudi olduğu ülkeler dışında erkeklerin rutin olarak sünnet edildiği ülkeler yalnızca Kuzey Amerika ülkeleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Orada da bu tutum gitgide değişiyor ama. Çünkü aileler sünneti sorgulamaya ve yeni doğan bebeklerini modifiye ettirmeden eve götürmeye başlıyorlar. Bu da yavaş yavaş değişiyor. Ülkemizde ise sünnet oranı %98.6. Bu oran 31 Temmuz 2019 tarihli bir oran. Ve mesela Çin'de sünnet hiçbir zaman var olmamış durumda. İzlanda'da yasaklandı yakın geçmişte ve pek çok Kuzey Avrupa ülkesi de çocukların erişkinlik çağına gelmeden sünnet edilmelerinin yasa dışı sayılması üzerine çalışmalar yapıyor. Bunun çocuk ve insan hakları ihlali olduğu üzerine tartışılıyor. Tabii ki bu konuların hepsine geleceğiz. Sünnet konusunda gri alan yok. Çok fazla siyah ve beyaz bir alan. Bu ne demek? Ya sünnetin destekçisisinizdir ya da sünnetin karşısındasınızdır. Ha olmuş ha olmamış ya da yani aslında yapılabilir dediğiniz anda sünnet destekçisi olursunuz. Çünkü bu yine konunun tabulaştırılmış olmasından ve üstüne konuşmamamızdan kaynaklanıyor. Doğrudan cinsellikle ve erkeklikle ilişkili bir başlık olduğundan sünnetin olumsuz etkilerinden muzdarip insanların bu konuda çıkıp konuştuğunu görmüyoruz. Bu da herhalde hiçbir problem yok gibi bir algı yaratıyor. Bu konuda bilgi toplamak da çok zor. Bilimsel olmayan bir araştırma yapmak çok güç. Neden böyle olduğunu anlayabiliyorum ama konunun bu kadar tabulaştırılmış olmasını normal bulmuyorum. Toplumca tamamen umursamama halindeyiz. Ve bu bana oldukça ilginç geliyor. Çünkü atıyorum bir hastaneye gittiğinizde bekleme sırasında yanınızdaki amca ya da teyze işte size apandistinden başlayıp işte mesanesini, prostat ameliyatına kadar bütün operasyonları böyle şen şakrak anlatır. Ama hani kendi yaşıtınız bir insan karşısına geçip sünnetten bahsetmek istediğinizde bu konuya girmeye fazla yanaşmaz. Yani bu sohbet başlasa bile genelde epeyce kısa sürer.
Elbette sünnetli insanlar da hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebiliyorlar. Ancak bu operasyonun normal olduğu anlamına gelmiyor. Gerekli olduğu anlamına gelmiyor. İnsan hakları ihlali olmadığı anlamına da gelmiyor. Ayrıca sünnetin bireyin ileriki yaşantısı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı bilgisi de yanlış. Bunu şimdilik kısa bir giriş olarak kabul etmenizi rica ediyorum. Daha sonraki yayınlarda konuyu daha detaylı ve derinlemesine inceleyeceğim. Ama her şeyden öte tebrik ederim. Yani buraya kadar geldiğinize göre sünneti sorgulamayı göze almışsınız demek. Yolunuz açık olsun. Hep beraber aynı noktada buluşacağız. Bir sonraki videoda sünnet ameliyatıyla operasyon sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlardan bahsedeceğim. O zamana kadar benimle kalın.